Merhaba arkadaşlar. Bugün ben sizinle bu salaş bluze çalışmak istiyorum. Bunu sevgili Tülin İriş Hanım Alize sayfasında yapmış. Çok hoşuma gitti. Hem kendime yaptım hem de sizinle paylaşmak istedim. Tülin Hanım'a teşekkür ediyoruz böyle güzel değişik bir model çalıştığı için. İp Alize Angora Gold'la yaptım ben ama siz isterseniz Gold Star'la da yapabilirsiniz. O da simli ve pullu bir ip. O da çok güzel, hoş duruyor. Şöyle bir örneği anlatayım ben size. Aslında örnek yok, düz örgü ama değişik bir sistemle yapmış. 9 numarayla başlıyor, 4 numarayla bitiyor. Şöyle de reklam kolu da şu şekilde. Şimdi bunun önce bir başlanmasını yapalım beraber. İlk başta 9 numaralı şişimize ilmek atıyoruz. Tabii ki bu sayılar herkesin kendi bedenine göre. Ben önlerimi 94, ön ve arkamı 94 ilmek yaptım. Kollarımı 65 ilmek yaptım. Şimdi kolumuzu başlayacağız. Ben burada sadece örgünün başlamasını göstereceğim. Zaten düz örgü. Şimdi şişim 9 numaralı şişimize önce ilmeğimizi atıyoruz. Ben koluma 65 ilmek attım. 2 3 4 5 6 7 Evet. Şişime 65 ilmeği attım. İlk sıra başlarken düz örgü yapacağız ama ilk sıra başlarken ters olarak başlıyoruz. Bir de ilk sıra ilmeğimizi atarken mümkün olduğunca şu ilmekleri gevşek atalım ki kol ağzı ve etek uçları germesin. Kalın şişle örmek biraz zor oluyor. Şimdi bu tarafta da düz örgü olarak örüyoruz. Evet. Şimdi böyle arka tarafından sayılıyor ilmeklerimiz. 16 sıra olana kadar 9 numaralı şişimizde örgümüze dümdüz devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben 9 numaralı şişimle 16 sıra ördüm. Yani şu arkadan sıralarımızı sayabiliriz. 16 sıra ördükten sonra bu sefer 8 numaralı şişimize geçiyoruz. 8 numaralı şişimizle de yine ters olarak başlıyoruz, ters tarafından.
16 sırada 8 numaralı şişimizde öreceğiz. 8 numarayla da 16 sıra ördüm. Şöyle. Şimdi 7 numaralı şişimize geçeceğiz. Aynı şekilde devam ediyoruz. 7 numarayla da 16 sıra öreceğiz. Yani 8 kere gideceğiz, geleceğiz. Böyle kademeli kademeli gidiyor örgümüz. 16 sırada 7 numarayla örelim. 6 numaraya geçeceğiz. Evet, 7 numarayla da 16 sıra ördüm. Yani 9'da 16, 8'de 16, 7 ile 16 sıra ördüm. Şimdi de 6 numaralı şişimize geçiyoruz. Yine 16 sıra öreceğiz. Yani şeyimiz değişmiyor. Örgümüz hiç değişmiyor. Her şiş değiştirdiğimizde otomatik olarak şu örgümüz kendiliğinden daralıyor yukarı doğru. Şimdi 6 numarayla da devam edelim. 6 numaralı şişimizde de yine 16 sıra düz örgü olarak öreceğiz. Böyle devam ediyoruz. Evet, 6 numarayla da 16 sıra ördüm. Şimdi 5 numaralı şişime geçiyorum. Sadece bir sıra öreceğiz. Yani düz yüze gidene kadar. Şimdi arkadaşlar kolun kesimine geldik. Reklam kol olarak yapacağız kolumuzu. Reklam kolda istiyorsanız direkt 2 ilmekten sonra tek tek keserek devam edebilirsiniz. Ama ben kol altında çok fazla yığılma olmasını istemiyorum. O yüzden önce bir 3 ilmek kesiyorum. 3 ilmek kestim. Diğer başa gideceğim. Orada da 3 ilmek keseceğim. Evet, kolumuzun bu tarafında da 3 ilmek kesiyorum. Ve ön yüzümüze kadar örüyorum. Evet. 3 ilmek kesmiştik. Şimdi bir de 2 ilmek keseceğiz. Daha sonra reklam kol kesimine başlayacağız. 2 kestim. Gidiyorum. Öbür başta da 2 ilmek keseceğim. Geri geleceğim. Evet. Bir 3 bir de 2 5 ilmeğimizi kestik.
Artık reklam kol kesimine bir bir devam edeceğiz. Onun için şu ilk 2 ilmeğimi haroşa yapacağım. 2 ilmek haroşa. Yanındaki 3 ve 4. ilmekleri kesiyorum. Devam ediyorum. Şimdi 4 ilmeğimiz kaldı. Onun şu 2 ilmeğini kesiyorum. 2 tanesini haroşa olarak örüyorum. Arka tarafında sadece şu 2 ilmeğimiz haroşa, diğerleri ters. Ön yüze geldiğimizde yine 2 ilmeğimiz haroşa, yanındaki 2 ilmeği kesiyoruz. Evet. Hep 2 ilmekten sonra kesmemizi yapıyoruz. 5 numaralı şişimizde 12 kere bu kesme işlemini yapacağız. Ben size ön parçada kesmelerimizi göstereyim. Şöyle ekrana sığacak şekilde. Şimdi kolumuzda, bedenimizde, arkamızda ve ön parçalarda hep aynı şekilde kesmeler devam etti. Önce 3 kestik, 2 kestik, daha sonra 2 ilmek haroşa ve bir devam ettik. 5 numaralı şişle 12 tane kesme yapıyoruz. 4 numaralı şişimize geçiyoruz. Yine aynı şekilde kesmelerimizi yapıyoruz. Bakın bedenimizde bu şekilde. Kolumuzda ilmek sayımız bitiyor. 4-5 ilmek kalıyor. Öndeki şeyi söylemeyi unuttum. Sıra sayılarımız aynı. 9 numarayla da 16 sıra, 8 numarayla da 16 sıra, 7 ile de 6 ile de 16 sıra, 5 numarayla bir sıra örüyoruz. Evet arkadaşlar, bluzimizin bütün parçaları bitti. Şimdi şu kol dikimini göstermek istiyorum ben size. Kenarlarda 2 haroşamız var. Önce şurayı bir birleştireyim. Evet. Bakın. Dikerken bir şu haroşanın kenarındaki ilmekten alıyoruz. Bir de sağ parçanın. Bakın. Bir sağdaki haroşanın ilk ilmeğini, bir de soldakinin. Şu ilk ilmeği ve soldaki parçadan. Ya bir sağdan bir soldan alarak şu haroşaları birleştiriyoruz.
Gördüğünüz gibi ek yerimiz arkada da önde de belli olmuyor. Evet, ben kollarımı ve bedenlerimi diktim. Şu bitmiş halini göstereyim. Şu da kolumuz. Bakın kendinden çok güzel bir şekil aldı. Evet, bütün kollarımı diktim. Yakaya aslında ilmek takıp birkaç sıra düz veya haroşa örmeyi planlıyordum, lastik. Fakat şu salaş olduğu için şu yaka hoşuma gitti. Hiçbir şey yapmayacağım. Siz istiyorsanız ilmek alıp bir ters bir düz veya kollardaki gibi haroşa yapabilirsiniz. Kolay gelsin arkadaşlar.